Herkese merhaba. Yeni bir uyanış seansına daha hoş geldiniz. Bu bölümde çoğu videoda sözünü ettiğimiz ve birçok platformda adını duyduğunuz Galaktik Federasyon konusunu derinlemesine işleyeceğiz. Şu an izlediğiniz ve yine başında bu uyarıyı yaptığım diğer birkaç videoda izleyeceğiniz tüm bilgileri thegreaterpicture.com sitesinden temin ediyorum. Linkini aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. Çalışmaları için kendilerine teşekkürler. İngilizce bilmeyenler için site isminin çevirisi daha büyük resim anlamına geliyor. Ayrıca sevgili Summer Aquario'ya da çevirileri için çok teşekkür ediyorum. Artık videomuza geçebiliriz. O halde uyanış başlasın. İyi seyirler. Birçok isimle bilinen, Galaktik Işık Federasyonu da denilen Galaktik Federasyon, Galaktik Konfederasyonu, Yıldızlar Arası İttifak, Küre Varlıkları İttifakı ya da Gezegenler Galaktik Federasyonu, Samanyolu galaksisinde uzay yolculuğu yapan medeniyetlerin birliğidir. Federasyonun yüz binlerce üyesi vardır ve milyonlarca yıl önce Lyra takım yıldızındaki bir seri savaşlar sonrasında kurulmuştur. Bu savaşlar nedeniyle olan yıkım, hayatta kalanların galaktik çatışmaları barışçıl bir şekilde çözmeyi denemelerine neden olmuştur. Evrendeki tüm yaşam olan galaksilerin bir federasyonu vardır. Fakat bizimkisi en eskilerden biridir. Galaktik Federasyon'un aracılık etmede ya da ihtiyaç duyulduğunda çatışmaların tehdit olduğu her yerde müdahale edebilen devasa büyüklükte uzay gemileri filosu vardır. Sahip oldukları boyutlar arası teknolojiler o kadar yüksek seviyededir ki bulunduğumuz boyutun idrak seviyesi ile hayal etmesi bile güçtür. Enerjiyi kontrol edebilme yetenekleri mükemmeldir. Yani ortadan kaybolmak, görünmez olmak ya da örneğin tarlalardaki çemberleri oluşturmak gibi görevler için küçük enerji küreleri yaratmak onlar için hiç sorun değildir. Aralarında boyutsal sebeplerden dolayı enerji ve eterik olanları olsa da gemileri genellikle yaşayan maddeden yapılmıştır. Tabi bu çoğunluk bizim bildiğimiz kısmın çoğunluğudur. Bu gemilerin bazıları gezegenler kadar büyüktür ve ormanları, çeşitli alanları ve nehirleri ile tamamen kendisine yeterlidir. Federasyonun filosu katılımcı ulusların gemilerinden ve birkaç tek başına çalışan filodan oluşur. Bu filoların bazıları, dünyada bu konularla ilgilenen insanların isimlerini çokça duyduğu Ashtar ve Haton gibi komutanlarca yönetilir. Bazı insanlar bu komutanlarla kanallık yapar. Bu kanallıkların 50 yıl gibi bir süre önce başladığı düşünülmekte. Son zamanlarda çok sayıda kendilerini medyum ilan eden ve kanallık yaptığını söyleyenler var. Ancak bunların birçoğunun bilgileri temiz değil gibi görülüyor. Kanallık bilgilerinin güvenilirliği ve doğru kanallığın kriterleri hakkında Facebook sayfamda bir bakış açısı paylaştım. Aşağıya açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Dilerseniz ziyaret edip okuyabilirsiniz. Galaktik Federasyon'un en büyük gemileri kendi kendilerine yeterler. Ekranda görünen resim sadece bir tasvirdir. Fakat hayal etmek gerekirse bu tarz bir ekosistemden bahsediyoruz. Galaktik Federasyon geniş bir konsey tarafından yönetilir. Bu konseyi daha küçük konseyler oluşturur. Bu küçük konseyleri de her birinde her üyenin temsilcileri bulunan daha küçük konseyler oluşturur. Ancak bu şekilde bu devasa organizasyon idare edilebilir olur. Üyeler arasındaki hiyerarşi üyelerin ruhsal gelişmişliklerine göre belirlenir. En yüksek gelişmişlikteki üyeler Tanrı'nın sesi olan güzel ışık varlıklarıdır. Şu anda Galaktik Federasyon'un kayda değer bir bölümü dualitenin karmaşık döngü sonunu mutlu bir sona ulaştırmak için dünya etrafında. Tüm evren yükselse de dünyanın yükselmesi farklı bir hikayedir. Şu anda dünyanın etrafında gezinen çeşit çeşit boyutta milyonlarca gemi vardır. Dış katmanların daha büyük gemilerden oluştuğu kabaca 3 katmana ayrılır.
Bu statik bir birliktelik değil, aksine sürekli olarak kendi gezegenlerine ya da evrendeki diğer noktalara seyahat için Güneş gibi yıldız kapılarının ve çok boyutlu uzayın kullanıldığı her çeşit geminin gidiş gelişinin oluşturduğu sürekli değişen bir flo. Galaktik Federasyon'un 3 halkadaki uzay gemileri Dünya'yı izlemekte ve Dünya'yı arkadaşça olmayan ırkların ziyaret etmesini engellemektedirler. Dünya sakinlerinin türü insan olduğu için Galaktik Federasyon'daki insan medeniyetleri yükselme sürecimizde önemli bir rol oynuyorlar. Örneğin bu gruba Pleiadesliler ve Siriuslular giriyor. Galaktik Federasyon'un yaklaşık %40'ı insandır. Geri kalanı diğer ırklardan ve ışık varlıklarından oluşur. Pek çoğunun bizimle genetik bir bağı vardır fakat bizden çok daha gelişmiş varlıklardır. Gezegenimizi milyonlarca yıldır ziyaret etmekteler. Ve her ne kadar pek çoğu Galaktik Federasyon'un parçası olmayan negatif uzaylı ziyaretçilerce yapılmışsa da Federasyon'daki bu varlıklar bize pek çok bina ve sanat objelerini hatıra olarak bırakmışlar. Dünya dışı varlıklarla olan bu bağımız, karanlık kabal kontrolü altında ana akım bilim tarafından mümkün olduğunca saklanmıştır. Evrensel karışmama yasasına mümkün olduğunca uyabilmek için şu ana kadar dünya varlıkları ile kontak, Galaktik Federasyon tarafından minimumda tutulmuştur. İsviçreli Billy Mayer, Meksikalı Carlos Diaz ve Amerikalı Harvard Menger gibi direkt bağlantı kurdukları kişilerin genellikle belli bir galaktik medeniyet ile genetik bağları vardır. Dünya üzerinde onlar adına yaşarlar ki tecrübeleri daha sonra paylaşılabilsin. Bu tecrübe paylaşımını şöyle anlatabiliriz. Genellikle daha yüksek boyutlarda olanlar, kelimenin tam anlamıyla başkasının yaşadığı belli bir tecrübenin enerjisine girip onu tekrar yaşayabilirler. Sadece istisnai durumlarda, aslında bunun olmasının planlanmadığı bazı durumlarda dostçul uzaylılar ile dünyalılar arasında arkadaşlık kurulur. Genel olarak mümkün olduğunca arka planda kalırlar. Fakat yükselme sürecinin plana göre ilerlemesini, süreci bozmak için her şeyi yapan karanlık kabalın eylemlerinin çok etkili olmamasını yine onlar garanti eder. Havamızdaki oksijeni gerekli seviyede onlar tutar. Nükleer saldırıları ve savaşları önlerler. Radyoaktif kalıntıları temizlerler. Kimyasal kirliliği, chemtrail'ları ve hastalıkları elimine edip doğal veya HAARP gibi insan kaynaklı olsun ya da olmasın felaketlerin etkilerini minimize ederler. Onların var olduklarından büyük ölçüde haberdar olan dünyadaki ülkelerin hükümetleri, şeffaflık ilkesini uygulamaya başladıkları anda bu değişecektir. Galaktik Federasyon'un şu ana kadar bizimle haberleşme şekli olan kanallıklara göre o zaman bize kendilerini daha çok gösterecekler ve yüksek teknolojileri kısmen bize de aktarılacak. Son olarak Mike Quincy tarafından 22 Aralık 2010 tarihinde kanallanan bir Salusa mesajı ile kapatıyoruz.
Gelişen medeniyetlerin anlayışlarını ve seçtikleri tecrübeleri kendilerinin bulması gerekli olduğundan normalde direkt bağlantıdan kaçınırız. Size yardımcı olmayı istediğimiz için sizin evrimleşme sürecinizi değiştirmemiz oldukça yanlış olur. Ve işte bu yüzden müdahale ederken görünmediğimizi sıkça size açıklarız. Yaratıcılar bize yetki verdiğinde durum değişir. Çünkü döngüleri onlar planlar. Ali Morpheus sundu. Bilinçli kalın, hoşça kalın.